Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mayasız tel tel ayrılan tavada katmer tarifi hazırladım. Tadına ve lezzetine hayran kalacağınız bu tarifi nasıl yapmışım buyurun hemen başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 1,5 su bardağı ılık su ve 1 çay kaşığı şeker ekliyorum. Öncelikle şekerin erimesini sağlıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Şekeri erittikten sonra unu ilave etmeye başlıyorum. Daha sonra üzerine 2 çay kaşığı tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Öncelikle hamuru spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra katılaştığında masada yoğurma işlemine başlıyorum. Unun tamamını ilave ediyorum. Bu tarif için toplamda 4 su bardağı un kullandım. Un miktarını dikkatli bir şekilde ekleyelim. Hamurumuz katılaştığı için spatulayı çıkarıp elle yoğurma işlemine geçiyorum. Hamuru ne kadar iyi yoğurursanız o kadar güzel katmeriniz olur. O yüzden hamuru masaya alıyorum ve 1-2 dakika boyunca yoğuruyorum. Hamuru güzelce yoğurdum. Gördüğünüz gibi pürüzsüz güzel bir dokusu var. Şöyle sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Kıvamı da gayet güzel oldu. Yoğurma kabımın içerisine bir miktar un ekledikten sonra hamuru dinlenmesi için içerisine yerleştiriyorum. Ve üzerini temiz bir bezle kapatıp 20 dakika oda ısısında bekletiyorum. 20 dakikanın sonunda hamurumuz gördüğünüz gibi dinlendi. Sakız gibi bir kıvama geldi. Hamuru masaya alıp bezeleme işlemine geçiyorum. Bu aşamalarda un miktarını az kullanıyorum. Çok fazla un eklemenize gerek yok. Hamuru öncelikle 2 eşit parçaya ayırıyorum. Daha sonra da her bir parçayı rulo haline getirip 5 eşit beze elde ediyorum. Toplamda bu tariften 10 eşit beze elde ettim. Hamurları elimle yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bezeleri un serpmiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Ve üzerine hafiften un serpiştirdikten sonra streç filmle kapatıyorum. Ve 15 dakika daha dinlenmesi için üzerini temiz bir bezle örtüp oda ısısında beklemeye bırakıyorum. Ara katlarını yağlamak için 150 gram eritilmiş tereyağının üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve karıştırıp kenara alıyorum. Bu arada bezelerimiz de dinlendi. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir kıvamı var. Hemen ilk bezemi açmaya başlıyorum. Bezenin altına ve üstüne un serpiştirdikten sonra oklavayla açıyorum. Tarifim için kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyorum. Kaçıran arkadaşlarımız oradan bakabilir. Hamuru büyütebildiğim kadar büyüttüm. Size şöyle inceliğini göstermek istiyorum. İlk hamurumu yağlama işlemine geçiyorum. 2 kaşık kadar yağı fırça yardımıyla ekledikten sonra kenar kısımlarını içe katlayarak her tarafının yağlanmasını sağlıyorum. Siz isterseniz bu işlemi fırçayla da yapabilirsiniz. Her tarafını yağladıktan sonra üzerine un serpiştiriyorum. Un kullanarak katmerin daha lezzetli olmasını sağlıyoruz. Kesinlikle bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Unu eledikten sonra kenar kısımlarından içe katlıyorum ve her katladığım kısmı yağlıyorum.
Bu tarifimi bir defa denediğiniz zaman eminim ki sizler de vazgeçemeyeceksinizdir. Kolay ve pratik şekilde az malzemeyle yapabileceğiniz bir tarif. Gördüğünüz gibi ilk katmerimi kare olacak şekilde katlamaya devam ediyorum. İlk katmerim hazır. Kalan katmerlerin hepsini aynı şekilde hazırlıyorum. Katmerlerin hepsini hazırladım ve ilk hazırlamış olduğum katmeri alıyorum ve masada büyütmeye başlıyorum. Merdane yardımıyla katmerimi büyütüyorum. İlk katmerimizden başladığımız için içerisindeki yağ donmuş durumda. İlk katmerimi büyüttüm. Kenara alıp kalan katmerleri de aynı şekilde büyütüyorum. Katmerlerin tamamını açtıktan sonra ısınmış olan tavanın içerisinde pişirme işlemine başlıyorum. Katmerimi çok kısık olmayacak şekilde orta ateşte pişirmeye başlıyorum. Alt tarafı pembeleştikten sonra altını da aynı şekilde çeviriyorum. Her tarafının eşit pembeleşmesi için ara ara tavanın içerisinde de çeviriyorum. İlk katmerim hazır. Hemen kenara alıyorum ve kalan katmerleri de aynı şekilde pişiriyorum. Mayasız katmerlerimiz hazır. Gördüğünüz gibi hepsi de birbirinden güzel görünüyor. Hemen bir tane alıp sizlere yakından göstermek istiyorum. İçi kat kat ayrılmış durumda. O kadar lezzetli bir katmer oldu ki eminim ki sizler de çok beğeneceksinizdir. Hamuru yağladıktan sonra ara katlarını elediğimiz un sayesinde inanılmaz lezzetli bir katmerlerimiz oldu. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Bugünlükte bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.